Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle Himalaya'nın Deluxe bambu ipini kullanacağız. İpim 100 gram, 250 metre. Tığ numaramda 3. Şimdi arkadaşlar bunu halka hazırlayarak başlayacağız. Şu şekilde ben ipimi bir açayım. Yukarıdan aşağıya doğru gidecek. Yani yakadan başlayacağız. Aşağıya doğru öreceğiz. Şöyle ipimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. İlk yaptığım zincirin içine girdim. 1, 2 de çıkıyorum. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Bu yaptığım boşluğun içine giriyorum. Böyle minik minik boşluklar hazırlıyoruz. 2 zincir. Bu yaptığımız boşluğun içine giriyorum. 2 kere de yukarı çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir alttaki boşluğun içine giriyorum ve 1, 2 de yukarı çıkıyorum. Bu şekilde 61 tane boşluk hazırlıyoruz. Yani şunları sayacağız, 61 tane olacak. Bunu baştan şöyle söyleyeyim. 40-42 beden için 61 tane, 36-38 beden için de 49 tane böyle kutucuk hazırlayarak bunun üstüne örneği oturtacağız. Dediğim gibi yani büyütmek isteyenler 49, 36, 38 beden için, 61 tane kutucukta 40-42 beden için yapacağız. Ben 61 kutucuk hazırlayacağım. Bu şekilde bunun üstüne örneğimizi kuracağız. Böyle minik minik kutuları hazırladım. Şimdi bu 61. son şuradaki boşluğumuz 61. boşluğumuz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız hep üçlü trabzan arkadaşlar. Yani şu şekilde uzun uzun olacak. Arada 2 tane zincir. Şimdi bir tane boşluğu atlıyorum diğerine. 1, 2, 3 de çıkarak trabzanlar yapıyorum. Üç tane trabzan yapıyorum bir kutunun içine. Arada 2 tane zincir. Yine bir boşluk atlıyorum diğerinin içine. Üç tane trabzan yapıyorum. Aralarda hep 2 zincir. Örgü boyunca trabzanlarımız hep üçlü trabzan. Ve buradaki boşluğun içine de 3 tane trabzan hazırlıyorum. Aralarda birer tane boşluk atlayıp diğerinin içine. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son kutucuğuma geldim. Oraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki şu trabzanlarımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 tane. Dediğim gibi bu 40-42 beden için hazırlanıyor. Daha da büyütmek istiyorsanız arkadaşlar 12 tane daha ilave edeceksiniz şu kutucuktan. Veya dediğim gibi 12 kutucuk eksik, yani 49 kutucuk
Bu 61 tane. Daha da büyütmek istiyorsanız 12 tane daha böyle kutucuk hazırlayıp yani 6 tane daha ilave edeceksiniz. Şimdi sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu kenarlarını biraz rahat yapın arkadaşlar. Yani çektirme olmasın. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğun içine girdim. Bir tane sık iğne hazırladım. Şöyle bir sık iğnemiz oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğer 3 tane trabzanımın ortasındakinin tepesine batıyorum. Sık iğne ile ekledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin tam ortasına giriyorum ve sık iğne ile kilitliyorum. Bak, 2 tane burada boşluğumuz oluştu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanın tam ortasına batıyorum. Buraya 6 tane üçlü trabzan yapacağız. 1. Aralarda birer zincir. 2. Bir zincir. 3. Bir zincir. Dördüncüsü bir zincir. 5. Bir zincir. Altıncısı. Bir boşluğun içine 6 tane böyle trabzan hazırladım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki üçlü trabzanın tepe noktasına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki grubun tam ortasındaki trabzanın tepesine kilitleme yaptım. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin tepesine geçiyorum ve kilitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin tepesine. Şuradaki boşluklarımız 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve diğerinin tepesine ekledim. Bir zincir. Bakın başta 2 tane boşluğumuz vardı. Diğer örnekler arasında 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Şimdi bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine yine 6 tane trabzan yapacağım. 1, aralar hep birer zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutuya şöyle eklememi yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar arada 4 zincirli 4 tane boşluğumuz olacak. Bir tane yaptık. Bu ikincisi. 4 zincir. Üçüncü boşluğumu yaptım. 4 zincir. Diğerine batıyorum ve bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluğu hazırladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir sonraki alttaki trabzanın tam ortasına batıyorum. Ve buraya 6 tane yine aralar birer zincirli trabzan hazırlıyorum.
6 tane trabzanımı yaptım, bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Alttaki üçlü trabzanın tam ortasına batıyorum ve buraya bir kitleme yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir. Yine böyle kitleyerek 4 tane boşluk hazırlıyoruz. Şimdi bir zincir, bir sonrakine yine 6 tane trabzan. Aralarda birer zincir var. 2, 4, 6 ve sonunda bir zincir çekip yine aşağıdaki trabzanın tepesine kitlememi yapıyorum. 4 zincir, bir boşluğu hazırladım. 4 zincir, ikinci boşluğumuz. Üçüncü boşluğumuz. Bu da dördüncü boşluğumuz. Bir zincir. Buraya yine 6 tane araları birer zincirli trabzanlarımızı hazırlıyoruz. Şimdi bir sonrakinin tepesine yine kitlememi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradakinin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Kenarlarda 2 tane boşluğumuz olacak. Sondaki trabzanın tepesine battım. 1, 2 zincir çekip tığıma doluyorum ve burayı bir kere de çekiyorum. Aslında bu kenarlar sık iğne olacak fakat şu kenar kısmı çok çektirdiği için dolamalı olarak yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buradaki yaptığım kenarın tepesine batıyorum ve bir kere de çekiyorum. Kenarımız böyle minik minik. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Alttaki yaptığımız 4 zincirin tam tepe noktasına batıyorum. Ve bir tane boşluk hazırlıyorum. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Aradaki bir tane boşluğu atlıyorum. Diğer tam trabzanın tepesine. Bakın şu aradaki boşluğu atlıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. 2 zincir. Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir. Üçüncü trabzanımın tepesine çift yapacağım. Bir tane yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya bir kere daha trabzan yapıyorum. Ve dördüncünün tepesine de çift yapıyorum. Bu sırada aradaki zincir sayılarımız 2. 1, 2 zincir çekiyorum. 5 ve 6.'ya tek yapıyorum. 2 zincir ve 6. trabzanın tepesine de yaptım. 1, 2 zincir. Altta 6 tane trabzanımız vardı. Birinciye ve ikinciye tek yaptık.
Üçüncüye ve dördüncüye çift yaptık. 5 ve 6'ya tek yaparak burada 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız oluştu. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğu atlıyorum. Onun tam tepesine batıyorum. Yine sık iğne ile kilitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Alttakinin battığımız yere aynı şekilde bir daha batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu sırada bu arada 2 tane boşluğumuz olacak. 1, 2 zincir çekiyorum. Şu yanındaki boşluğu atlıyorum. Yine trabzanın tepesine. Burada 6 olan trabzanımız 8'e çıkacak. Birinciye tek yaptım. İkinciye tek yapıyorum. Üçüncü ve dördüncüleri çift olarak yapacağız. Bir tane yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya batarak trabzanımı çift yapmış oldum. Tekrar 2 zincir. Yanındakine de çift batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve alttaki sondaki 2 tanenin tepesine de tek. Pardon, arada 2 zincirimiz var. Ve 2 zincir çekip yanındaki boşluğu atlıyorum. Bakın şuradaki tepeye battığımız yere tekrar bir kitleme yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Alt sırada 4 tane boşluğumuz vardı. Bu sırada 2 tane boşluğumuz olacak. 1, 2 tane. Şimdi 2 zincir çekip tekrar diğer şuradaki trabzanların tepesine geçiyorum. Sıranın sonuna kadar böyle, yani şu ortadaki çiçek kısmı diyelim. Buradaki 6 olan trabzanımız 8'e çıkacak. Aradaki 4 tane, bakın şurada 4 tane boşluğumuz var, 2'ye inecek. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Şimdi 8 tane trabzanımı hazırladım. Yine yanındaki boşluğu atlıyorum. Şuraya kitlememi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip, bakın şurada sık iğne yapacağız. Fakat dolayarak yaparsak bu kenarlar daha uzun uzun oluyor. Birinci sık iğnemi yaptım. Ve kenardaki zincirin tepesine de yapıyorum. İkinci sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Hemen şöyle dibine batıyorum. Bakın şurada şöyle bir çıkıntımız oluştu. Burayı isterseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz ama model o şekilde gidecek. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Burada 8 tane olan trabzanımızın her birinin tepesine fıstıklar yapacağız. 3 zincir çektim, tığa doladım. İlk trabzanın tepesine, bakın artık şu aradaki boşluğu da atlıyorum. Direkt trabzanın tepesine. 1, 2'yi çektim, üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar tığıma doladım. 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar tığıma doladım. Aynı yere 3 kere batıyoruz. Ve tığımdaki 4 tane ilmeği birden şu şekilde topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum.
Diğer trabzanın tepesine geçiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum, tığımda bekletiyorum. Üç kere aynı yere batarak böyle fıstıklar oluşturuyoruz. Aralarımızda bu sıra 3 tane zincir. Dört ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde her bir modelin tepesine 8 tane fıstığımız olacak. Buradaki de 8. trabzanım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 trabzanın tepesinde 8 tane fıstığımız hazırlandı. Şimdi 3 zincir çektim. Yine şuradaki boşluğa atlıyorum. Tam şuradaki ortaya noktaya batıyorum. Ve sık iğne ile kilitliyorum. Ve aynı sıranın başında yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın iki modelin arasında şöyle bir pıtırcık deyin. Yani şu şekilde bir yerimiz olacak ki bir dahaki sıra buranın arasına gireceğiz. Tekrar 3 zincir çektim. Diğer bütün modellerdeki tepedeki fıstıklarımı tamamlıyorum. Trabzanlarımızda ilk sırada birer zincir vardı arada. İkinci sırada ikişer zincir vardı. Bu sırada da 3 zincir çekerek fıstıkları yapıyoruz. Buradaki de 8. trabzanımın tepesine fıstığımı hazırlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde üç zincir çektikten sonra şu alttaki 2 tane boşluğumuz var. Onun tam orta noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. 3 zincir çekerek diğer trabzanın tepesine geçiyorum. Ve buradaki 8 tane trabzanı hazırlıyorum.
8 tane fıstığımı hazırladım. 3 tane zincir çektim. Şimdi şu kenardaki boşluğa giriyorum. Tığıma doluyorum. Ve bir kere de şöyle çekiyorum. Ve yanındaki zincirin tepesine de batıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, normalde bu modelin kenarlarında sadece dolamadan sık iğne var şu aralarda. Fakat biraz çok fazla çektirdiği için böyle dolayarak sık iğne yaparsanız biraz daha uzun uzun oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Şimdi bu kenarlarda trabzan sırasındayız. Hemen dibine battım. 3'te çıkarak bir trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. İlk iki fıstığın arasına girerek şöyle bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa giriyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer boşluğa giriyorum. Aralarda dörder zincir çekerek bu aradaki fıstıkların arasındaki boşluklara girerek trabzan hazırlıyorum. Son iki fıstığın arasına giriyorum. Bir tane trabzanı hazırladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle trabzanlarımız var. Fıstıkların arasında. Şimdi 7.'yi yaptım. Zincir çekmeden şu aşağıdaki yaptığımız 6 zincirli bir boşluğumuz vardı. Direkt onun içine girerek trabzan yapacağım. Fakat buradaki trabzanınızı biraz şöyle uzatarak yaparsanız bu ara hani şöyle aşağıya doğru çektirmesin. Tekrar yine zincir çekmeden ilk fıstığın ortasına giriyorum. Bu arada şöyle bir birleştirme yaptık. Şimdi 4 zincir çekerek diğer trabzanlarımı hazırlıyorum. Hep boşlukların içine girerek şöyle kafesler olacak şekilde bütün modellerin tepesine bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi son fıstığın ortasına geldim. Son iki fıstığın ortasına geldim. Trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden şu altta yaptığımız boşluğun ortasına giriyorum. Dediğim gibi buradaki trabzanımı biraz şöyle uzatarak yapıyorum. Yine zincir çekmeden diğer modelin fıstığın ortasına geçiyorum. Her modelin tepesinde bakın şurası orta noktamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle trabzan şeklinde çubuklarımız var. Bu arada modeli de söyleyeyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimiz var. Dediğim gibi bunu biraz küçük başlayınca 4 model, isterseniz bir model daha ilave edebilirsiniz. Şimdi bu sırayı böyle kafesler şeklinde tamamlayalım. Evet, 4 zincir çekerek son iki fıstığın arasına girdim. Şimdi hiç zincir çekmeden şu kenarda yaptığımız zincirin tepesine giriyorum. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki,
2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sırada bir zincirde aralar, ikinci sırada 2, fıstık yaptığımız sırada 3, bu sırada 4'er zincirli böyle kafesler hazırladık. Şimdi şurada kenarda bakın 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Bu 3 tane trabzanın tepesine bu çektiğimiz zincir 1, yanındakine batıyorum. 2 ve şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane trabzan hazırladım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki çubuğun sağına, tepesine ve soluna yapacağız. Boşluğa giriyorum. Birinci trabzanımı yaptım. Tam tepe noktasına batıyorum. İkinci trabzanımız, yanındaki boşluğa batıyorum. Üçüncü trabzanımız. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu aradaki 1, 2, 3 tane trabzanın tepelerine sık iğne yapacağız. Yine üçer tane. Boşluğa girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Tepeye bir tane ve diğer tarafına bir tane. Burada 3 tane sık iğne yaptık. 2 zincir, diğer çubuğun önce sağına, bir tane tepeye ve bir tane de soluna. 3 tane de buradaki çubuğun tepesine yaptık. Aralar hep 2 zincir. Diğer çubuğun tepesi boşluğuna 1, tepesine 2, diğer tarafa 3. Arada 2 zincir. Bakın başta 2 tane üçlü trabzanlarımız var. Daha sonra yanına gelen 3 tane çubuğun tepelerine üçer tane sık iğne yaptık. Şimdi bu arada da 1, şurası tam orta noktamız, 2 ve buradaki diğer fıstığın tepesindekine de trabzan yapacağız. Burada da 3 tane trabzanımız olacak. Yani 3 tane üçerli trabzanımız. Önce boşluğa girdim. Daha sonra tepeye yapıyorum. Ve diğer boşluğuna geçerek buraya 3 tane trabzan hazırladım. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın tam orta noktaya geldik. Yani şu 3 tane birleştirdiğimiz yere. 1, 2, 3 tane buraya trabzan yapacağız. Ama dediğim gibi bu orta noktaları yaparken biraz böyle tığınızı, elinizi uzatarak ilmeklerinizi şöyle uzun uzun trabzanlar yapın. İki zincir, bir sonrakinin tepesine geçiyorum. Üç tane de buraya trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tam tepe noktasındaki 3 tane çubuğun tepesine, yani alttaki modelin 3 tane olan tepe noktasına buraya sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani 3 3 3 olarak. Aralarda 2 zincir. Tepeye yaptım ve diğer tarafına. 2 zincir. Önce boşluğa yapıyorum. Sonra buradakinin tepesine ve diğer tarafına. 2 zincir. Bu da 3. çubuktaki sık iğnelerimiz. 2 zincir. Bakın yine diğer modelin tam şurası orta noktası. Buradaki çubuğun tepesine üçlü trabzan, tam ortaya 3 tane trabzan ve buradaki çubuğun tepesine de 3 tane trabzan yapacağız. Boşluğa yaptım. 3 tane trabzanım hazırladım. 2 zincir. Şimdi tam orta noktasındayız. 1 2 3 tane trabzan. Buraya 1 2,
Şöyle biraz da uzatarak yapalım. 3, 2 zincir. Sadece kenardaki kenarlarımız hariç, kenarlarda 2 trabzan var. Diğerlerinde 3 tane çubuğa sık iğne. Bu aradaki 3 tane çubuğa da üçerli trabzanlar hazırlıyoruz. Bakın arada 3 tane çubukta sık iğne var ve daha sonra böyle üçerli gruplar şeklinde trabzanlarımızı hazırlıyoruz. Yine bu araya 3 tanesine sık iğne. Buradaki 3 tane çubuğa, şunu tek kabul edin arkadaşlar. Burası birleşmiş noktamız. Buradakilere üçer tane trabzan, tam tepelerine sık iğne, aralara gelen yerlere trabzan. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burada 2 tane kenarda 2 trabzanımız olacak. 2 trabzan derken arkadaşlar hani üçerli grup şeklinde 2 tane. Son trabzana yaptım fıstığın arasındaki ve şu kenara da aradaki zincir çektim. Buraya da 3 tane trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincirle geri dönüyorum. Yine 3 tane trabzan. İki zincir. Bu sırada hep trabzan olarak gideceğiz. Aralarda ikişer zincirli. Trabzanların tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Buralarda şu çubuğun tepesinde 3 tane sık iğnemiz var. Bu sık iğnelerin tepelerine de trabzan olarak yapıyorum. Yani bu sıra hep trabzan olarak gidecek. 1, 2 zincir. Yandaki çubuğun sağında, solun, o tepede ve solunda da 3 tane sık iğnemiz var. Buralara da trabzan yapıyorum. Aralarımız 2 zincir. Ve üçer tane trabzan yaparak sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Zaten 3 trabzan olanların tepelerine de üçer tane, o sık iğneleri atlamayın, hepsinin tepesine üçer tane trabzan. Bakın tam şu orta noktaya geldik. Buradaki trabzanımı biraz uzun uzun çekerek modelimi düzlemiş oluyoruz yani bu sırada. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın trabzan sıramızda bitirdik. Yani aslında ilk sıraya geri döndük. Burada 31 tane dolgumuz vardı böyle trabzanlardan oluşan. Şimdi aynı sırayı yapmış olduk. Yani şu arada bir modelimiz olmuş oldu. Şimdi tekrar aynı modeli tekrarlayacağız. Bu model aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani hiç değişmiyor. Birinci sırada 6 trabzan, ikinci sırada 8 trabzan, üçüncü sırada 8 tane fıstık, dördüncü sırada da böyle kafesleri hazırlıyoruz. Beşinci sırada da arada 3 tanesinin tepesine sık iğne, diğerlerine trabzan yaparak yani 3 tane
dolgumuz var. Trabzandan 3 tane çubuğun tepesine de sık iğne yapıyoruz. Yani ilk sıraya geri dönmüş olduk. Bu şekilde. Şimdi yine burada bir kurulumunu tekrar göstereyim. 1, 2, 3 zincir. 2 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şu kenarı dikileceği için arkadaşlar şöyle çok fazla büzdürmeden istediğiniz şekilde ister sık iğne yapın, ister ikili trabzan yapın. Burada kısa bir şekilde şöyle tığıma doluyorum. Yanına batarak şöyle bir iki tane sık iğne gibi görünümünde olan, isterseniz bakın şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle kısa kısa bir trabzan da yapabilirsiniz. İlk sırada yaptığımız işleme döndük. 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlkinin tepesine battım ve sık iğne ile kilitledim. 4 zincir çekiyorum. Diğer dolgunun tepesine kilitlememi yaptım. Şimdi bir zincir çekip yanındakinin tepesine aralarda birer zincir olan 6 tane trabzan hazırlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki dolgunun tepesine kilitlememi yapıyorum. 4 zincir. Diğer dolgunun tepesine. Bu aralarda ilk sırada 4 tane boşluğumuz var. Ve diğer dolgunun tepesine geçip yine 6 tane trabzan hazırlıyorum. Bu da 6. trabzanım. Bir zincir çekip yandaki dolguya kilitliyorum. Evet, tekrar modeli bu şekilde kuruyoruz. Yani hep aynı şekilde tekrarlaya tekrarlaya bu şekilde devam edecek.